Şöyle sahili size gezdireyim. Şu an Şubat'ın sonuna doğru geldik. Kahvaltıcılar var. Çok kazık. Onlara girmeyin. Balık restoranlarının da bazıları inanılmaz pahalıdır. Önce fiyatlarını falan sorun. Hesabınızı, kitabınızı yapın, öyle girin. Vitesteyim. Zaten motorun sesi geliyordur. Biraz rahat çıkıyorum şu an yani. Hiç zorlanmıyorum neredeyse. Aslında zamanında çok medeniyet yaşamış burada anladığım kadarıyla. Çünkü her yerde, bilmiyorum gezerken görüyor musunuz siz? Bu yokuş aslında bayağı bir dik bir yokuş. Arkadaşlar selam. Size tekrar bir bisiklet sürüşü yapacağım. Öncesinde size kullandığım ekipmanları tanıtmak istedim. Çünkü bu çekimin nasıl yapıldığını merak edebilirsiniz. Hava güzel olsaydı drone da kullanacaktım. Ama maalesef yani hava güzel ama rüzgarlı, drone pek sağlıklı olmayacaktır. O yüzden şimdi bundan sonraki devamında nelerle çekim yapacağımı sizlere gösteriyorum hemen. Bakın, bir tane DJI Mic 3 mikrofon. DJI Nano. Sadece şu üstünü alacağım. Bu %100 dolu zaten. 1,5 saat çekim yapacak kadar içinde SD kart var. Şu aparat, bu normalde kaska takılıyor ama şununla beraber kullanınca çok avantajlı bir hale geliyor. Çünkü şeyi yamultabiliyoruz. Şimdi bunların nasıl takıldığını sizlere göstereyim. Evet, şöyle koyayım bunu. Umarım oradan alır. Şimdi şunu, boyun asma aparatı. Bu DJI Nano'yu öyle bir yapmışlar ki şey yapabiliyorsun. Boynuna asabiliyorsun. Çok salak bir görüntü verdim ama geçeceğine inandım yani. Ama yine daraltayım yüksekliğine. Bunu böyle içeri koyuyorsun. Tamam, bu mıknatıslı. Burada. Bunu göğüs hizasına koyarsam böyle kamera yukarı bakar ama bunun sayesinde aşağı indirebileceğim. Bunu da unutmayın. Bunu kapatıyorum. Bakın, kapattım içeride. Bunu da alıyorum. Bunu şimdi fermuar bölümünden takarsak şey olur. Şöyle bakın, tuttu sağlam bir şekilde, gördünüz değil mi? Şimdi bu tek tutarsa olmaz. Bunu buna yapıştıracağız. Bunu çok güzel yapmışlar. Böyle çekeceğiz. Bakın, tuttu. Böyle harika bir şekilde çekim yapıyor olacağız. Mikrofonu da buraya yapıştıracağım. Devam edeceğim. Görüşmek üzere. Şimdi izlemeye devam edin. Sizi bisikletle gezdiriyor olacağım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi sürüşe hazırlanıyorum. 62 kilometre menzilim var. Buradan çıkacağım. Gümüşlük Çarşı'ya gideceğim. İftara 1,5 saat falan var. O sırada bunu halletmeyi düşünüyorum. Gümüşlük Çarşı'ya gideceğim. Gümüşlük Çarşı'yı size göstereceğim. Ondan sonra gün batımının inanılmaz güzel olduğu bir yer var. Kısmetse oraya kadar çıkacağım. Ve size orada gün batımı çekimi yapacağım. Umarım şeyimiz yeter. Şunu şöyle yapayım. Şu an karşıyı izliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. 3. viteste gidiyorum şu anda. Biraz daha yukarı yapmam gerekir mi emin değilim inanın. Aha, buranın kapağı anahtarı yok bende. Almayı unuttum. Ama alabilirim. Şimdi gidelim, kapağı anahtarını alalım. Şimdi biraz daha dik yapayım ben. Güzel yokuşlar falan çıkaracağız. Yokuşlarda ineceğiz. Bir hızını test ederiz yani. 5. vitesteyim şu an. Bu bisiklet bu arada hani 4-5 haftadır falan yerinden kıpırdamadı. Saat gibi maşallah. Bir tek şu pedal yerlerinde biraz paslanma gördüm. Onları da değiştiririz. Ne kadar olacak bir pedalda. Arabadan biz şeyimizi alalım. Kapının açma şeyini. Öbür türlü tekrar giremeyiz. Evet. Size kesip biçmeden koyarım herhalde bunu. Hoppa. Şurada, evet. Bunu da cebimize koyalım. Şu evin anahtarını da koyalım. Özlemişim ben de ya. Takviye hissediyorum ya direkt. Oo, sanki yokuş aşağı gidiyorum. Yokuşlarda zorlanacağız nasıl olsa. Orada belirli bir yerden sonra şey yapıyor. Evet.
Şimdi size önce Gümüşlüğün çarşısına götüreyim. Gümüşlüğün çarşısını bir gezelim. Pili ne kadar yeter bilmiyorum. O yüzden burada düzlüğe kadar olan yeri çekmeyeceğim. Birleştireceğim sonradan. Öncelikle Gümüşlüğün kendi çarşısı burası. Burada bir tane ilkokul var, marketler var, Migros falan var. Bir köy ama aynı zamanda gelişmiş bir köy. Birçok şey var. 24 saat açık eczane var, 2 tane. Şimdi ben nereye götüreceğim? Sizi gün batımı olan yere götüreceğim ama çok da güzel manzaralardan götüreceğim, denize kenarından. Bize çok uzak değil. 5-6 dakika sonra orada olacağız. Belki 10 dakika sonra, bilmiyorum. Şu an 9. viteste devam ediyorum. Hızım 31. Ya profesyonel uzman bir sürücü değilim tabii ki. Olabildiğince motosikletten olan bilgilerimle sürmeye çalışıyorum. Yamaha Crosscore RC. Elektrik destekli bisiklet. Bunda pedal çevirmeden ilerleyemiyorsun. Şimdi 9. viteste 25'te gidiyorum. 25'ten sonra zaten güç vermiyor. Dolayısıyla 25'in altına düştükçe seni 25'e çıkartıyor. Şu an ben mesela pedala verdiğim gücü biraz azalttım. 20'ye düştü. Hızlanmak isteyince güç veriyor. Şimdi 9. viteste tabii ki zorlanıyor güç verirken. Çok böyle hassas çalışan bir motor. 7. Tıkır tıkır geçiyor vitesler. Maşallah. Susuzluktan boğazım kesilebilir. Kusura bakmayın, niyetliyim. Oruç tutuyorum yani. Onu da açıkladım, yurt dışından izleyenler de var. Oruç tutmak ne demek? Gece 5'ten aşağı yukarı 6'dan akşam 7'ye kadar, 6.30'a kadar su falan hiçbir şey içmiyorsun, yemiyorsun. Küfür de etmiyorsun. Kötü şeyler de yapmamaya özen gösteriyorsun. Yalan konuşmuyorsun falan. Kendini böyle bir terbiye ettiğin bir dönem. Bizlerin uyguladığı. Yabancılar çok yorum yazmış yani bir önceki videoya. Şu an 9. vitese çıktım. Evet, Gümüşlük. Tam böyle kavşağın oradayız. Gümüşlük'ün ortası burası. Şurada bir cami var solda, ufak. Amortisörleri de çok iyi. Benim kullandığım koltuk kendi orijinal koltuğu değil. Ben bunu ikinci el aldım. İkinci el aldığım kişi buna öyle güzel bir sele almış ki. Yani inanılmaz ya. Çok konforlu yani. Şu an böyle tıkırlı bir yoldayım aslında. Gayet iyi gidiyorum bakın. Amortisörüm performansı da çok iyi. Tamam, çok az bir sarsıntı var. Ama bence başka bisikletlerde çok daha fazla hissedersin bunu yani. Bilmiyorum, yolu görebiliyor musunuz? Şimdi az sonra çok güzel bir yola çıkacağız. Bu düzlük böyle aynen devam ediyor. O da yola çıkana kadar kapatıyorum. Devam edeceğiz. Bakın burada ufak bir yokuş var. Çıkıyorum 5. viteste. Motor güç veriyor. 18 kilometreyle gidiyorum. Normal bisikletle burada tabii ki bayağı bir efor sarf edip terlersiniz. Şimdi buradan aşağı, yokuş aşağı ineceğim. Bu arada hızı da çok iyi yani. Çok yüksek hızlarda gidebiliyor. Ve beni korkutmuyor. Frenler çok iyi. Araba gibi durabiliyorum. 7. vitese aldım. Yokuş başlayacak. 8. Zorlandıkça düşürürüz. Şu an takviye veriyor. 25'te çıkıyorum. Tabloyu siz görüp görmediğinizi bilmiyorum çünkü. Bakın bu yol inanılmaz güzel. 7. vitesteyim hala. Şu an 9'a aldım. Şu elektriği kesti şu an. Şurada yokuşa başlayacağız. Yokuşa başlamadan ben size Gümüşlük Çarşısı'nı gezdirmek istiyorum. Girelim bir çarşıya, gezelim. Burası normalde
1,5 kilometre araba sırası oluyor buraya girmek için yazın. Niye böyle oluyor? Çünkü burada çok tatlı bir şey var. Çarşı var. Şu otopark full çakılı oluyor yani. Dev gibi bir otopark halbuki. Burada hediyelik eşya satanlar var. Giderken bu yokuşa çıkarız şimdi. Bisikletle gidilebiliyor. Şimdi kış dönemini görüyorsunuz siz. Burada bu tip böyle takılar makılar yapan, Bodrum sandalyesi diye bir şey var. Onu yapan yerler var şu arada. Bilmiyorum ne kadar görünüyor size. Burada lokmacı ana var. Buranın dondurması çok güzel. Burada balıkçılar var, kahvaltıcılar var. Bir sağa doğru bayağı bir yol gidiyor. Sola doğru da bayağı bir gidiyor. Sola doğru ilerlediğinizde bir belediye kafe var. Onun içinde size bir tüyo vereceğim. Tüyoyu bekleyin şimdi. Gerçekten hoşunuza gidecek. Burada Gümüşlük kafe var. Burası belediye kafe. Bunun içerisinde bir köfteci var. Köfteci Kemal diyor şurası. Burada o kadar güzel bir köfte yapıyorlar ki. Kimi getirsem bayıldı. Ben müşterilerimi de getiriyorum buraya. Ayrıca size bir şey daha göstereceğim. Ha burası kummuş. Şimdi bu diğer tarafına geçeyim. Size orada tatlı bir şey göstereceğim. Şimdi kumda burada cebelleşmeyeyim. Düşüp rezil olmayayım. Köpek de var. Hepsi birden bende bir tedirginlik oluşturdu. Böyle durumlar için vitesi küçültelim. Şimdi burada bir yer var. Karşıda ufak bir ada var. O adaya bakın, şu sahili görüyor musunuz? Çok güzel. Mükemmel bir sahil. Çektiğimden eminim. Burada geçiş yolunu şey yapmışlar, tarumar etmişler. Her neyse, burası Siesta restoranın içinden şuradan geçiyorsunuz sağda. Karşıdaki adanın oraya bununla şey yapabiliyorsunuz. Yürüyerek geçebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu park edeyim. Şöyle biraz sahili göstereyim size. Bu dursun burada. Evet. Bu sahil Gümüşlük sahili. Burada bir sürü işletme var. Çok da güzel işletmelerdir. Yemekleri falan iyidir. Fiyatları da çok yüksek değildir. Şöyle sahili size gezdireyim. Şu an Şubat'ın sonuna doğru geldik. Ada şurada bakın. Şu karşıdaki ada var ya, o ada. Şuradan oraya yürünüyor. Yani sığ bir alan var. Oradan karşıya geçiliyor. Genelde onun videosunu çekmeye geliyorlar. Sahilde böyle. Burası yazın bayağı bir yürüyüş yolu haline geliyor. Şuraya böyle ahşap şeyler döşüyorlar. Bu mekanların önünden yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Bayağı hareketli bir yer oluyor. Tavsiye ederim yani Gümüşlük. Herkesin bilmediği tatlı bir yer. Bu bisiklet videosundan da izleyip Türkiye'de Bodrum'a, Gümüşlük'e tatile gelen yabancı olursa bana yorum yazsın. Bir faydamız oldu mu merak ediyorum. Evet. Şimdi bunun diğer tarafı da çok güzel ama bisikletle gitmeye uygun değil. Çok ince bir yol. O tarafta da Mimoza kafe var. Bir şey daha göstereyim size. O köfteci gibi. Burada ara ara böyle şeyler var. Kahvaltıcılar var. Çok kazık. Onlara girmeyin. Balık restoranlarının da bazıları inanılmaz pahalıdır. Önce fiyatlarını falan sorun. Hesabınızı, kitabınızı yapın, öyle girin. Şurada Bake My Day var. O güzel. Onu tavsiye ederim. Fiyat performans olarak da İstanbul Nişantaşı gibi düşünebilirsiniz. Serpmeköy kahvaltısı falan yazıyor ya. Burada içeride tost yapıyorlar. Nasıl orada köfte yapıyorlar. Burada da çok güzel tost yapıyorlar. Tavsiye ederim. Şimdi buradan çıkalım. Gün batımı göreceğimiz o mükemmel yola gidelim. Şu an 2. vitesteyim. Zaten motorun sesi geliyordur. Biraz rahat çıkıyorum şu an yani. Hiç zorlanmıyorum neredeyse. İnşallah şey yapmaz. Üstüme gelmez. Devam ediyorum. Ottavat şarj istasyonu varmış içeride. Elektrikli arabası olanlara duyurulur. Bodrum bayağı tarihi bir yer. Aslında zamanında çok medeniyet yaşamış burada anladığım kadarıyla. Çünkü her yerde, bilmiyorum gezerken görüyor musunuz siz de, eski taş yapılar var böyle ufak ufak. Eski kayalar var. 10.000 yıllık bilmem. Şimdi bayağı dik bir yokuş çıkacağız arkadaşlar. Ben burada şu an yokuşa dönüyorum.
Hadi hayırlısı olsun. 1 ile başlayayım da artırması kolay. Şu an çok rahat çıkıyor. Tabii ki 1. vitesteyim. Bu yokuş aslında bayağı bir dik bir yokuş. Yürüme bile zorlanırsınız. Ama ölümcül de değil yani. Ama dik. Şimdi 2. vitese geçeyim. Geçtim. 2. viteste hala çıkabiliyorum. Yine aynı rahatlıkta. 3, 4. Şu an 18 ile bu yokuşu çıkıyorum. Öldük mü ölmedik. Zaten size göstereceğim yerde az ileride çok güzel yokuşlar inip yokuşlar çıkacağız. Bu doğal güzellikleri de sizle paylaşıyorum. Bodrum'un böyle güzel çok yeri var tabi. Ben bir parçasındayım. Şu rüzgarlı günde bisikletle video çekeyim diye geldim yani. He. Lan 5. viteste deniyorum. 5. viteste 19'la bu yokuşu 20 ile çıkıyorum şu anda. Gayet ciddi bir destek veriyor bence. Tam atıl sayılır dimdik bir yokuş değil. Ama güzel bir yokuş. Şimdi bu çıktığımız yokuşun inişi var. Ben anladım ki bisiklet kullanmak yokuş çıkmak ve inmekten ibaretmiş. Çıkmak da ki yorgunluğunuzu inerken hayli hayli çıkarıyorsunuz. Şimdi 19'a aldım. Çok ciddi rüzgar var tabi, ses çok kötüdür. Şu anda 33 ile iniyorum. 32, 34, 36. Evet. Düşürdüm 6. vites. Biraz hatalı vites değiştiriyor olabilirim. Hani pedalı zorlayarak belki bazen vites değiştiriyorum ama kusura bakmayın. Çok az kullanmaya başladım çünkü. Ya bisiklet kullanırken de bildirimi kendin kapat be. Biz mi onunla uğraşacağız? Heh. 152. Oh. Ay. 5'e indirdim. 3'e indirdim. Köpekler beni ürkütüyor açıkçası. İnşallah bana bulaşmazlar. Ah. Aşırı rüzgar var, aşırı. İnşallah hasta olmam. Şu an ben normal pedal çeviriyorum. 40 oldu. Şu an 9. vites boşaldı. 47, 50, 51, 54. Önce ön fren, sonra arka fren. Şu tozlu yerde dönebileceğimiz hızlara düşüyoruz. Evet. Burada da herkesin bilmediği bir sahil kesimi var. Burası Çukurbük diye geçiyor. İnternette gördüğünüz uygun fiyatlı villalar burada. Denize yakın. Ama bir çukurun içinde kaldığı için çok talep görmüyor. Şuradaki yoldan aşağı doğru inip direkt denize sıfır inebiliyorsunuz. Gün batımı manzaralı bir sahil şeridi var. Çok istiyorsanız bir dahaki sefer oradan çekim yaparım size. Şu an 5'e indim. 3'e indim. Motorun gücü geldi. Ya kendi bayırın eğimini hesaplayıp
Ona göre hamlesini yapıyor. Şimdi size harika gün batımının olduğu köşeyi göstereceğim. Az kaldı. Zaten oradan geri döneceğim diye planladım. Çok da uzun sürmedi. 17 dakika. Güzel. Ben böyle Yalıkavak, Gündoğan ya da merkeze rahat rahat gidiyorum. Bakın burası bayağı dik. İkinci vitesteyim. Çıkmaya devam ediyorum. Nabzım da 157. Çok güzel çıkıyorum şu an. Güç harcıyorum. Bacaklarım ağrıyor. Bu cırt cırt sürtme sesi öndeki çamurluktan geliyor. Hiçbir işe yaramayan, sadece şekil olarak duran o çamurluk sürtüyor. Şurada basketbol sahası var. Evet, o nokta burası. Evet. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama burasının şeyi çok iyi. Durur musun? Durmazsın tabii ki. Şöyle yapalım. Menzilim 54 kilometre kaldı. Burayı size göstereyim. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Güneş tam buradan batıyor bakın. Tam buradan batıyor. Ama o kadar bekleyebilecek miyiz bilmiyorum. 18 dakika olmuş. Hız ortalamam 17.6. 85 metre yüksekliğe çıkmışım. 5.46 kilometre. Aktif 194 kalori. Bu veriler benim hoşuma gidiyor tabi. Evet. Burada gün batımını bekleyecek halimiz yok. Bak şunlar Grena Villa diye zamanında yapmışlar. Direkt gün batımına bakıyor evler. Enteresan. Ama 750-800 bin euro istiyorlar ya. Evler eski, o kadar para eder mi? Etmez. O paraya burada sıfır yerler var. Yani denize bakan bir ev diye o parayı vermek istemiyorlar. Şurada yukarıda bir tane evi biri almış, sıfırdan yapmış. Burada YouTube'a da çıktı. Evi bayağı bir revize güzel etmiş. Bunlardan hepsine ayrılmış en üstte. Direkt ayağının altında bu manzaraya bakıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar getirdim. Gün batımını da görseydik iyi olurdu ama o da bir dahaki sefer. Bir dahaki sefere şey yaparız. Hem şuradaki demin gösterdiğim sahile ineriz. Hem de geliriz bunun gün batımı saatine bakarız ama belki onu size arabayla yaparım. Yani eve dönerken rastlıyorum genelde buna. Rastladığımda çeker koyarım. Burası böyle devam ettiğiniz zaman Yalıkavak'a gidiyor. Bisikletle şöyle bakarsak nasıl? Şu ufacık motorla bana buraları getirtirdi işte. Bisiklet tamamen dışarıda duruyor. Evin içine hiç girmiyor. Öyle titiz bakan biri değilim ama bisiklet de maşallah tam benlik. Taş gibi. Her şey dört dörtlük çalışıyor. Bir tek kusur nerede var? Şöyle ben bilir kişilere bir gezdireyim bisikleti de bana akıl versinler. Şuraya bir bakın şimdi. Bunlar temizlenir mi? Şu aynaları zaten sonradan takmışlar. Çok böyle dandik olduğunu eminim. Bunun jelatini bile çıkarmadık daha. Eldivenler. Şurada biraz aşınma belki biraz var. Ben burada bir aşınma göremiyorum yani. Vites manetler falan filan hepsi pırıl pırıl. Şurada biraz küflenme belki paslanma, küf nereden çıktı olabilir. Şurada biraz paslanmalar var. Bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Şu amortisör sistemi değişti komple. Yani burada böyle yağ izleri vardı. Yamaha'da usta onu gördü. Dedi ki bunu kontrol et, tekrar olursa siliyorum dedi. Getir dedi, onu değişime gönderelim dedi. Motorun kendisi. Bu ufacık motor. Sesi de yok, bir şey de yok. Şu sonradan takılma bir şey. Buradaki paslar da o yüzden var. Bu orijinal herhalde. Ona rağmen pas var. Bu koltuğu aktif zone yazıyor burada. Burada da recovery zone yazıyor. Yani bu koltuğun ayarlarını yazıyor. Plastik foammış. Markasını, modelini hiç bilmiyorum. Bunu böyle bulabilirseniz alın. Bu 3 saat 4 saat kullandım. Yine de hiç popom acımadı yani. Acayip bir seri. Bu seriyi kaçırmayın.
Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gövdede, boyada en ufak bir atma kokma yok. Zincirlere bakalım. Zincirde de bence bir problem gözükmüyor. Siz bilir kişiler. Bir zincir temizliği olsa iyi olur. Şurada ufak ufak böyle pas lekeleri var. Şurada pas var, bakın görüyor musunuz? Bu da bir şey değil ya. Çifti 2000 lira bile yoktur. Değiştiririz yani. Her şeyi değiştir. Bisiklet olayında bakmaya gerek yok ya. Gövde önemli olan. Değiştir kullan. Çok güzel. Buradaki ayarları göstermemi ister misiniz? Şimdi şu neymiş? Bu yürütme modu. Yanında bisikleti giderken buna basarak şey yapıyorsun. Seninle beraber yürüyüş hızında gitmesini sağlıyorsun. Örnek veriyorum, bisiklete yokuş çıkaracaksın, yanındasın, kalabalıktasın. Buna basarak hızlandırabiliyorsun. Şu farmış ama farımız yok. Bu kapatıp açma. Bunun farını bana vermemiş satan adam. Sonradan fark ettim. Buna böyle basılı tutunca serbest bırakıyor şeyi, otomatik modu. Böyle modları düşürebiliyorsun. Bakın en düşüğünde 120 km hala menzili var. Yani bu en düşük takviyede yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde menzil yapar. Biraz artırıyorum, 80'e düşüyor. Bu neymiş? Eco mod. Bu standart 58. Bu height 51. Buna basılı tutuyorsun, otomatiğe geliyor tekrar bununla. Otomatiğe geldiğinde de 54 oluyor. 54 zaten her halükarda yapıyor bunu yani. Öyle diyebilirim size. Hiç korkmanıza gerek yok. Vitesler burada. Bu vitesin camı biraz eskimiş açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Çok yeni durmuyor. Ondan sonra başka bu kadar. Göstereceğim bir şey. Jantlara, lastiklere bakabilirsiniz. Şu ayak iyi tutuyor. Fena değil. Böyle. Güzel, her şey güzel ya. Ben çok seviyorum. Şimdi buradan biraz daha şöyle manzaraya bakalım. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. İnanın inşallah iyi çıkıyordur. Evet, yorumları bekliyorum sizi. Şimdi buradan geri dönelim abicim. Bu koltuk yüksekliği ayarı ile ilgili çok şey okudum. Söylediklerine göre yaptım. Evet, 9. vitesteyiz. Şimdi kamerayı yukarı kaldıracağım ama yokuştayım. Ön tekeri tutuyorum bir de. Oldu herhalde değil mi? İyi, bir riske girmeden kaldırdık. İzleyin bakalım. Bu da iyicene geriye kaldırmış halim. Hangisi? Arkamda bir araba var. Kamyon var daha doğrusu. Kamyon değilmiş. Neymiş? Minibüsmüş. Harika. Evet. Her yer düz yol gibi aşağı yukarı. 5. viteste normal kondisyonda bir atıyorum 30 yaşında biri. Bence bütün her yere iner çıkar. Çok böyle aman aman dik yokuşlar hariç. Bugün kaskımızı taktık, eldivenimizi takamadık. Çünkü bisiklet eldiveni yok. Bende motosiklet eldiveni var. O da bayağı külfetli oluyor. Evet. Vay be. Burada işin sırrı yokuşu bilip önceden doğru vitese geçmek. Yokuşta vites değiştirmemek. Özellikle çıkarken. Bence en önemli konulardan biri. Zincirin sağlığı için, viteslerin sağlığı için. O işte koyunlara bak ya. İşte arabayla geçerken bunları göremiyorsun. Motorla geçerken de göremiyorsun. Bisiklet hepsinden daha keyifli aslında. Benim yemedi ya. 1'e kadar aldım. Bisiklet hepsinden keyifli. Yine hızlı ulaşım aracı. Ama insanların, yolların daha içindesin. Daha böyle soyutlanmadan beraber olabiliyorsun. Verdiği yaşam sevinci bisikletin diğerlerinden daha fazla bence.
Ayrıca böyle efor sarf ettiğinde de bir bok yaptın zannediyorsun. Hani bir iş başardım gibi. Halbuki bir bok başardığımız yok. Ama hissiyat güzel. Kendi kendine triplere giriyorsun. Giderken bir bakmışsın, hızlanmışsın, nabız çıkmış bilmem kaça. Acayip dik yokuşlara çıkıp geri dönmedim ya. Şu an böyle önünden bile geçmek istemem ya. Ama o gün çıktım. Gaza geliyorsun çünkü. Şu yokuş bakın normal bisikletle yani iyi kullananların çıkabileceği bir yokuş. Öyle herkes çıkamaz. Şu manzara. Eminim gözükmüyor, siz göremiyorsunuz ama çok güzel şurası. Vadi içinde deniz. Akıyoruz ya. Bu demin çıktığımız yokuşlar. Gayet güzel bir şekilde iniyoruz şimdi. Şu an en çok korktuğum şey mikrofonun düşmesi. Oh. Ay. İki vites küçülttüm. Bir tane daha küçük. Burası Limon Kafe. Bodrum'da rezervasyon alması en zor yer. Burası nasıl bir sükse yaptıysa gün batım manzarası var. Benim demin size gösterdiğim yer gibi. Güzel bir gün batım manzarası var. Orada işte şaraplı maraplı bilmem ne bir sunum bunun bir şeyler tadım mutfağı bir şeyler yapıyorlar. Yani buraya gidecekseniz gelmeden 1,5 ay önce falan rezervasyon yapmanız lazım. Yer yok. Hani burada gelip gitmek isteyen hiçbir arkadaşım gidemedi. Ben bir kere sabah kahvaltısına gittim. Şimdi sabah kahvaltısını kaldırdılar. Sadece akşam var. Ama kapıya geldiğinizde geri çevirmiyorlar. Şimdi bunların bir böyle iyi masaları var. Bir de arkada bar kenarında oturabileceğiniz yerleri var. Sizi o barın kenarına alabiliyorlar yani. Oturup orada bir mükellef yemek yerine köşede içeceklerinizi alıp yanında biraz atıştırmalık bir şeylerle patatesle takılıyorsunuz. O barda da bir kız varmış. O da muhabbet ediyor size. Öyle vakit geçiriyorsun. Sabredip buraları izleyenler bence çok şanslı. Çok güzel görüntüler bunlar. Çok güzel. Kameradan da performansı iyi. Çünkü hava soğuk ve esiyor. Normalde kamera bu kadar çekimde ısınır. Bu kamera. Kamera ne diyecekseniz DJI Nano. Zaten söylemiştim. Onların reklam elçisi gibi oldum ya. Her şeylerini aldım. Aslında çok kaliteli değiller ama işlerini iyi yapıyorlar. Bu ürünler iyi de Neo 2 drone aldım. Ya gerçekten oyuncak gibi yani. En ufak bir kalite belirtisi yok. Fiyatı da ucuz değil yani, yüksek. Büyük dronlardan çok az şey. Şimdi onunla ben bisiklet takip ayarı var. Onunla çıkacağım. Bir yandan da böyle giderken bisikletle bizi takip edeceğim. Güzel olacak. Şimdi farklı bir yoldan eve dönelim. Bütün yolculuğu çekmiş olacağım herhalde size. Şimdi Gümüşlüğün arka yolundan gidiyorum şimdi. Demin çarşının içinden gitmiştik. Şimdi arka yolundan gidelim. Pazarın nerede kurulduğunu göstereyim size. Bir de çok güzel bir pastane göstereceğim. Ya gel de Gümüşlüğü böyle tanı. Hiç gelmeden. Bunun pazarı da iyidir. Yazın tabii daha böyle aktif, yoğun oluyor. Şimdi açık mı bilmiyorum, günü hatırlamıyorum. Yani burada tezek kokuları falan geliyor. Seven varsa. Oh. Durduk mu? Durmadık abi. Hep gittik. Bu elektrik destekli bisikletin olayı bu. Hep gidiyorsun abi. Hiç durmak yok. Araba gibi.
Ben bununla çıkıyorum böyle 20 kilometre gidip gelmem çok rahat. Yani benim bir günde 20 kilometre git 20 kilometre gel 40. Şarjı doldur. Hani içinde hala 30 var ama tekrar gelmeme yetmez. Doldur bir daha çık 40 kilometre daha. Yani bir günde 80 kilometre yaptığım oldu. Burası Gümüşlüğün pazarı. Bilmiyorum görünüyor mu? Pazar burada kuruluyor. İnşallah kameranın açısı güzel çıkmıştır ya. Valla bir aşağı bir yukarı yaptım yolda. Bir ayarlamaya çalıştım. Ne kadar oldu bilmiyorum. Şimdi size Fenerci'nin kızı ama yani kızı değil kızı diye bir pastane var. Bu kız burayı işletiyor. Maşallah çok da güzel yapıyor her şeyi. Çok değişik pastane ürünleri var. Fiyatı pahalı. Bak gelip burada artist 5 poğaça 10 poğaça falan yapmayın, darmadağın olursunuz. Şimdiden söylüyorum. Buranın olayı geleceksin. Bir tane pastanı söyleyeceksin. Masada çayla kahveyle içeceksin. Her yerle benzer fiyat. Biraz daha yüksek. Ama bakın şöyle göstereyim. Fenerci'nin kızı. Pastane. Bir şeyi çok iyi abi. Fransa'da ki bir tatlıdan bir farkı yok yaptıkları şeylerin. Yani birinci sınıf. Özel pasta da yapıyor. Kesinlikle pişman olmazsınız. Yani öyle habura yemek istiyorsanız normal pastane de var. Gidin oradan alın. Yağlı, tahinli poğaçanızı yiyin. Ama bunda seri hareketlere gerek yok. Sakin olun. Ama krema mirama harbiden olay yani. Gel çayını kahveni iç, tatlını ye, sigaranı iç, sohbetini yap git. Helal olsun, gelmiş çok güzel bir işletme açmış, buraya işletmiş. Bunlar tabi buralı, yerli. Abisinin de balık restoranı var. O sahilde gösterdiğim yerlerden biri de onun abisinin galiba. Yani onun ailesinin ya da. Tabii Bodrum'un toprağı hiç para etmiyorken burada toprak sahibi olanlar şimdi milyoner. Niye? Çünkü topraklar aşırı değerlendi. Yani 500 katına falan çıkmıştır herhalde. Yani birim 500 olmuştur buradaki arsalarda. Benim burada Bodrumlu arkadaşım vardı. O anlatıyordu. Yani onların çocukluğunda, yani çok da eski değil yani 20 sene 25 sene önce falan. Burada düğünlerde falan arsa takıyorlarmış. Yani altını almaktansa şuradan bir arsa vereyim diyormuş. Tapusunu götürüp devrediyormuş üstüne. Öyle bir dönem varmış. Düğünlerde takılıyormuş. Şimdi o düğünlerde takılan şeyler anormal hale geldi. Bodrum'da bir dönüm arsayı minimum en kör yerinde bile 10 milyondan aşağı alamazsın bir dönümü. Eğer deniz manzaralı iyi yerde falan filan 60 milyon bile eder. 60-70 milyon bile eder. Arsanın yerine göre. Bir dönüm arsa. Çok büyük paralar gibi geliyor ama ediyor işte. Çünkü sınırlı bir yer. Burası sonuçta baya bir ada gibi, yarımada yani, hani çok az bir kısmı karaya bağlı. Geri kalanı doğal bir ada. Ve büyüme şansı yok. Bütün her yeri de koylarla dolu. Burası böyle 20 tane şeye bedel. Tatil yöresine bedel. Yani haritasına bir açıp bakın. Didim, Çeşme, Kuşadası falan, bunlar Fethiye, Metiye. Çok gerisinde kalır buranın. Bakın Gümüşlük de Bodrum'da bir yer aslında. Ama sanki o Bodrum denen imajın çok dışında bir yer. Ama Bodrum'dasın yani. Çok da güzel bir noktada. Orta kentten iyi bence. Trafik yok, bir şey yok. Burada 10 dakikada çık Yalıkavak. 10 dakika Turgut Reis. 10-15 dakikada Orta Kent. 20 dakika merkez. Ki en fazla Orta Kent'e kadar gidersin yani burada. Daha fazlasına gitmezsin. O yüzden Gümüşlük en mantıklı lokasyon bence yaşamak için.
Fiyat performans olarak da burası. Hani 20 milyona burada güzel bir villa alırsın yani. Güzel dediğim 3+1 işte 400-500 metrekare bahçe içerisinde bir villa alırsın 20 milyona. Ama şeyde alamazsın. Şşt. Arabacı beni kurtardı. İnip kovalayacaktım. Ya bu köpekler iyi güzel de. Ya bunları ya eğitim versinler ya bir şey yapsınlar. Ben gece bisiklet kullanmak istiyorum. Çıkamıyorum. Korkuyorum. Durduk yere duruyor. Yok kaçsam ben kaçıyorum zannedecek. Paçamdan tutacak, düşürecek, bilmem ne yapacak. Sonra ben onun gününü göstereceğim yani. Nasıl bunlarla başa çıkacağım bilmiyorum. Yani ya da bize eğitin. Bunlara ne yapacağımızı da bilelim. Oh. Bence çok güzel bir geziydi. Orada bir çocuk rastası. Bir düşse köpek gibi böyle avlanıyorum havasına girse bitti gitti. Hadi bakalım. Bütün Gümüşlük'teki köpekleri temizlesen yine adam şey olmaz yani. Rahat etmez. Köpeklerin canı için, insanların sağlığı için bunların ya bir de bizim bir şekilde eğitilmemiz lazım yani. Nasıl davranacağız, nasıl edeceğiz ben bilmiyorum kaç yaşında adamım. Biliyorum dursam şey yapacak ama gidemeyeceğiz mi yani? Duracağız mı orada hiç? Falan falan. Evet, bir sonuçları değerlendirelim. Ben seviyorum bu değerlendirmeyi. 16,5 kilometre ortalama, 166 metre yüksekliğe çıkmışız. 10,5 kilometre yol yapmışız. Toplamda 40 dakika seyahat etmişiz. 370 kalori. Güzel. Başka neler varmış? Benzer özellikler. İkinci bölgedeyim şu an. Üçüncü turdaymışız. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Durduralım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kalan vaktimde muhtemelen şey yapacağım. Arabayı yıkamak istiyorum ama çok da umurumda da değil ya. Neyse arabayı da yıkamayacağım. Tamam, eve çıkacağım. Tamam, bugünkü bisiklet şeyimizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bunu gerçekten böyle çok izleyip çok yorum yaparsınız. Yani önceki video 22 bin 23 bin izlendi. Onda da çok güzel yorumlar aldım bisiklet severlerden. O yüzden gaza geldim. Şimdi oruçlu çıktım, bir tur attım, geldim sizin için. Eğer şey yaparsanız, ciddi izlenme yaparsanız, ya şu elektrikli araba izleyenlerden fazla yaparsanız bisikletle daha fazla şey çekeceğim ama bana ne çekeceğimi söyleyeyim. Bisikletten o kadar da anlamıyorum yani. Sizin için buraları gezebilirim bununla. Farklı semtlerde uzun mesafeler falan yapabiliriz. Ama tabii havaların biraz düzelmesi lazım. Bu soğukta biraz zor. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.